Hocam bugün Kasımpaşa'dayız. Kasımpaşa'nın Cami-i Kebir'ini konuşacağız. Kasımpaşa çok göz ardı edilen bir yer benim gördüğüm. Çok fazla buralı olmayan kişinin gelmediği, hatta yukarısı hemen Taksim, İstiklal Caddesi'nin olduğu yer. Yakın da bir yer olmasına rağmen pek kimsenin gelmediği, görmediği, buradaki özel yapıları, dini mabetleri, tekkeleri, hazireleri çok dolaşmadığı bir yer. Halbuki gerçekten çok büyük zenginlikler ihtiva ediyor. Onlardan birisi de bugün gezeceğimiz Kasımpaşa Camii Kebir hocam. Evet. Değerli hocam ben de esasen yolu çok düşmeyenlerdenim. Bu konuda doğrusu üzgünüm. Bu camiyi çekim öncesi şöyle bir ziyaret ettiğimde bu kanaate vardım. Hem beklediğimden çok fazla yazı vardı içeride hem de yazıların vasıfları bakımından Hı. gerçekten üst düzey olduğunu fark ettim. Evet. Umarım güzel bir program olur. İnanıyorum ki öyle olacak hocam. Şimdi hocam güzelce Kasımpaşa Camii'nin avlusundayız. Buraya Cami-i Kebir de deniyor. Büyük cami de diyor halk buraya. Burada arkamızda bir şadırvan var. Evet. Şadırvanın üzerinde Celisülüs hatla yazılmış çeşitli suyla alakalı ayet ve hadisleri görüyoruz. Saim Özel'in hattı ile yazılmış bunlar. Kendisi Cumhuriyet devrinde idrak etmiş köprü hattatlarımızdan birisi. Süleymaniye Camii'nde bahsini etmiştik bu hattatımızın. Evet. Diğer tarafta da bir çeşme Feyzullah Efendi Çeşmesi diye geçiyor. Feyzullah Efendi 18. asrın meşhur sadrazamı Hekimoğlu Ali Paşa'nın kardeşi. Bu cami ilk olarak ahşap olarak yaptırılıyor 16. asırda. Sonra yanıyor 18. yüzyılın başlarında. Bu Feyzullah Efendi camiyi baştan yaptırmış. O camiden geriye de bir şey kalmamış fakat bu çeşmesi buraya yadigar Evet. kalmış. Şimdi hocam camiye doğru baktığımızda caminin son cemaat kısımlarına açılan kapıları var. O Evet. kapılarda çeşitli ayetlerin olduğunu görüyoruz. Buralarda neler yazdığını alalım. Evet. Muhterem hocam. Camiye girerken hem cennete girişe bir anlamda atıfta bulunan bir ayet-i kerime. Kıbleye doğru döndüğümüzde sağ giriş kapısında "Udhulul cennete bimâ kuntum ta'melûn." Evet. Yapmış olduğunuz güzel amellerden dolayı cennete girin anlamına gelen hem de kapıdan girişe böyle güzel de bir atıf var. Ana kapı girişinde doğrudan kıbleye doğru girdiğimizde bir selamlama ayet-i kerimesi var. Cennete girenlere cennetteki görevlilerin bir hitabı orada geçiyor. Selamun aleyküm. "Tıbtum fedhuluha halidin." Sizlere selam olsun. Sizler ne kadar güzel insanlarsınız, tertemiz insanlarsınız. Burada ebedi olarak kalın anlamına gelen ayet-i kerime var. Sol taraftaki kapıda ise bize Rabbimizin çok güzel bir müjdesi var. "Nebbi ibâdî enni enel gafurur rahîm." Kullarıma haber verin. Ben gerçekten çok merhametli ve affedici olanım anlamına gelen bir ayet-i kerime Evet. var. Hocam ilki ve sonuncusunda Nuri Ketebesi'ni görüyoruz. Ortadaki kapıda ise ketebe yok. Bekir hocam şimdi caminin içindeyiz. Burada dikkat çeken çok sayıda levha ve kitabe var. Sırayla hepsine değinmeye gayret edeceğiz. Öncelikle mihraba doğru bakalım. Mihrabın alınlığında bir yazı var. Sonra minberin alınlığında bir yazı. Daha sonra her camide gördüğümüz cami takımları dediğimiz yazılar, dairevi levhalar halinde ve en tepede caminin kubbe göbeğinde de bir ayeti kerime yazılmış. Çok güzel yazılar bunlar. Her biri birbirinden kıymetli. Bunlara teker Evet. teker değinelim isterseniz. Evet hocam teşekkür ederim. Şimdi mihrap ayetleri malum biz bunu camilerde konuşuyoruz. İçinde mihrap kelimesi geçmesi dolayısıyla tercih edilen ayet-i kerimeler esasen bazı camilerde fevelli veciheke ayet-i kerimesi yani işte yönünü Mescid-i Haram'a dön ayeti geçer ise de çoğunlukla camilerde bunu görüyoruz. En çok da iki ayet var kullanılan. Evet. Efendim, bir tanesi külleme dehale ayet-i kerimesi. Diğeri de hemen bir sonraki ayette geçen "Fenadetul melâiketu ve huve kâimun yusalli fil mihrab." Ama içinde mihrap geçmesi dolayısıyla tercih edilmesinden midir bilmiyorum. Sadece bu karineye bakarak ayetler hep yarım. Yani manayı bekliyor, bir cevap bekliyor. Burada da şöyle diyor ayet-i kerimede, Hazreti Zekeriya
Meryem validemizin mihrabındayken melekler ona nida etti ki Hı hı. böyle kalıyor yani. Dolayısıyla mana yarım kalmış fakat muhteşem bir Evet. yazı. Hakikaten yani biliyoruz ki bu yazı Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye ait. Gerçekten Evet. şırıl şırıl su gibi akan muhteşem keşidesiyle falan bakar mısınız? Yani keşidesi falan ne kadar tatlı. Dolayısıyla seyretmeye doyum olmayacak güzel bir yazıyla Evet. karşı karşıyayız. Üstüne madalyon içerisinde Gâlallahu Teala Gayallahu Teala evet yani ibaresi de bu yazılı. da evet bunu da mesela çok görmüyoruz muhterem hocam. Şimdi sadece bu ayeti görüyoruz ama burada madalyonun içerisinde göreceğimiz başka şeyler de var. Herhalde Evet. birazdan konuşacağız. Bu çok kullanılmış anlaşılan. Evet hocam. Şimdi minbere doğru yöneldiğimizde gene işte kelime-i tevhid çok kullanılıyor. Evet. Orada bir ketebe kısmı da gözümüze çarpmakla beraber çok girift olduğu için Evet. ve de işte altın varaklama noktasında bazı problemler yaşanabiliyor böyle. Varaklama doğru olmayınca okunması bazı harflerin Evet. zor olabiliyor. Dolayısıyla tam anlayabilmek mümkün değil ama Şefik Bey, Kazasker talebesi, biraz sonra tekrar değineceğiz. Şefik Bey'in olması ihtimal dahilinde. Onun üstünde de yine madalyon içerisinde bir ibare var değil mi hocam? Evet. Burada da biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime tevhidini görüyoruz. Fakat buradaki özellikle dikkat çeken şey Muhammed suresindeki fe'alem ennehu bil ki Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun Resulüdür Evet. anlamına gelen doğrudan Kur'an'da geçen ibaresiyle burada görüyoruz. Fe'alem ennehu bil ki zaten camilerde de zikir yapılırken hocalarımız fe'alem ennehu diye başlayıp biliyorsunuz zikir o şekilde başlatırlar. Çünkü ayetten mülhemdir. Oradan alınıp burada da o ayet-i kerime bu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet hocam. Şimdi cami takımları tabii Lafzatullah, İsmi Nebi, Şihriyar-ı Vizin dediğimiz 4 halife ve sonra Hasan Hüseyin'in isimleri burada. Burada Hattat imzasını Hüseyin yazısının altında görüyoruz yine alıştığımız şekilde. Yazılar harikulade. Ama buradaki imza da başlı başına değil mi hocam bir sanat şaheseri olarak addedilmeye layık. Okuyalım isterseniz. Ketebehu el-Hac Mustafa İzzet Reisül Ulema. Yani hocam görevini de zikretmiş. Evet. Ulemanın reisi olduğunu da söylemiş ve hac ettiğini de ifade etmiş. Evet. Kazasker Mustafa İzzet. Onun çok güzel bir imzası da yine herkesin bildiği Ayasofya'da Hüseyin yazısının altındaki o gözyaşı damlasına benzeyen. Biraz da romantize ediliyor sanki değil mi hocam? Evet, gözyaşı damlası ve Hüseyin'le bir ilişki, Kerbela hadisesiyle bir ilişki görülüyor ama hocam değil mi bu biraz istif kaygısından yani aslında Evet, has sanatıyla alakalı bir duruma işaret ediyor. Çok doğru. Ben acizane şunu ifade etmek istiyorum. Mustafa İzzet Efendi buradaki yazıları yazmış. Bir de bir imza atmış ki bir eser. Başlı başına. Onu çerçeveleyin asın yani. O kadar güzel bir istifle bir imza yapmış. Hayran hayran seyrediyoruz gerçekten. Çok güzel bir şey. Tabii cami takımlarının tamamı bizim üst düzey diyebileceğimiz hakikaten tam olgunluk çağında yazılmış ve her şeyiyle, yan ibareleriyle ve ana gövdesiyle birlikte övülmeye layık güzel bir yazı Kazasker'in yazısıyla karşılaşıyoruz. Böyle hocam. Evet. Şimdi hocam biraz yukarıya Hasan ve Hüseyin yazısının arasında da yine işte oranın bir müezzin mahfili olduğunu gösteren Ya Hazreti Bilal-i Habeşi yazısı var. İslam'ın ilk müezzini biliyoruz ki Evet. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Ve onun ismi de müezzin mahfillerine koyuluyor böyle levha halinde tertip edilip. Altında da hocam Rıfat Kapudan diye bir imza var. Yazı nitelik açısından çok yüksek bir değer taşımıyor Kazasker'in ve Şefik Beylerin yanında hele hele. Fakat bir kaptan olması yani o vurgusu benim dikkatimi çekti. Çünkü hocam Kasımpaşa malum tersane bölgesi. Ta Fatih Sultan Mehmet'ten Osmanlı'nın son devirlerine kadar burada efendim böyle tersanede gemiler üretilmiş. Savaş donanma içinde bazı şeyler yapılmış. Dolayısıyla bu hattat herhalde tersanede görevli birisi olsa gerek ki Kapıdan diye böyle ismini de o şekilde levhaya koymuş. Şimdi değerli hocam ben bu Hazarfen şahsiyetlere hayranım. İşte bakın Rıfat Kaptan'dan bahsettik. Hem bir kaptan, zor bir meslek ama aynı zamanda bir sanatkar. Evet. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye geçeceğim ama yazıyla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi yazıda dikkat ederseniz noktaların bir yerde buluşturulması var. Evet. Ya Hazreti derken ki Dat harfinin noktasıyla T'nin noktaları üst üste gelmiş. Şimdi bu aslında hat sanatında kullanılan bir şey. Yani noktaların bir köşede bir yerde birleştirilerek istifin bir parçası olarak kullanılması kullanılan bir şey. Fakat genelde biz şunu tercih etmeyiz. Noktaların birleştiği yerde başka bir harf kuşkusu ortaya çıkacak ise onu ya birleştirmez ya başka biriyle taşırız. Burada mesela böyle bir hata diyelim tırnak içerisinde. Çünkü yani
Evet, Teşrifat anlamında bir hata mı diyebiliriz hocam? harf Okunmaya... kuşkusu, başka bir harfin olma kuşkusunu çıkartıyor. Peltek S gibi gözüküyor Evet. mesela baktığınızda. Tabii o peltek S olunca dot noktasız kalıyor. Sanki ya hasrafi gibi oluyor sanki. Böyle bir şey gibi okunabiliyor. Ama bunu anlamak mümkün. Zaten Çok bilinen hani bir ibare. Evet. ibare olarak bilinen bir ibare. Yazı vasat diyebileceğimiz bir seviyede. Ama bir kaptanın Evet. O çok bu güzel bir seviyede nükte. Evet. yazabilmesi bile önemli bir şey yani. Zaten yılları, ayları denizde geçen bir Evet. meslektir biliyorsunuz. Kesinlikle. Kazasker dediğimizde bu sefer baktığınızda musiki şinas, devlet adamı, reisül ulema, hattat, bunların da hepsinin zirvesine taşımış kendini. Yani böyle iptidai bir durumda değil. Devlet adamlığında da öyle, sanatkarlığında, bestekarlığında hakikaten Evet. konuş bitmez yani. 10 parmağında 10 marifet Evet. şahsiyetler bunlar hocam. Son olarak bu bahse ilave kubbe göbeğine bakacak olursak hocam, Nur suresinin 35. ayetinin bir kısmının yazılı olduğunu görüyoruz. Evet. Bu ayete ve aynı şekilde istifle yazılmış ki onu da Kazasker Mustafa İzzet Efendi yazmıştı malum Ayasofya'nın. Daha küçük ölçekte buraya uyguladığını görüyoruz. Evet. Aynı yazıyı buraya küçük ölçekte tatbik etmiş Kazasker Mustafa İzzet. İmzası yok ama biliyoruz ki ona Evet. ait. Tabii zat halinizle biraz bunu bu konuda fikir teatisinde bulunmuştuk. Kalıp birebir aynı gördüğümüz kadarıyla Ayasofya'dakinin muhteşem bir yazı yine. Tabii ki istifiyle, leke dengesiyle, her şeyle gerçekten çok güzel. Ne var burada? Nur suresinin 35. ayet-i kerimesinin bir kısmı buyurduğunuz gibi. Allahu nurus semavati vel ardı diye başlayan ayet-i kerime uzunca bir ayet-i kerime. Bunun la şarkiyetin ve la garbiyetin kısmında besmele ile buluşarak bir dairevi istif oluşturmuş. Dairevi değil mi? Gerçi bir dairevi demek belki buna çok uygun olmaz ama bir dönerli bir, evet, müdevver bir istif oluşturmuş burada. Burada Allah yerlerin ve göklerin nurudur Evet. manasıyla başlıyor değil bu mi hocam? şekilde ve Allah'ın nurunu tavsif eden, onu vasıflandıran böyle uzunca bir ayet-i kerime. Yüce Rabbimizin böyle hani manası bakıldığında böyle müteşabih ayetlerden. Yani Allah'ın nuru işte göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru işte bir fanus içerisinde falan gibi böyle bir Benzetme. benzetmeler var. Bakıldığında hemen anlaşılmayacak, tefsire muhtaç bir ibaredir. Ancak tefsir edilmesiyle anlaşılacak bir ibaredir yani. Fatır 41 ve Nur 35 böyle sıklıkla kubbe göbeklerinde kullanılmış yer ve gök ilişkisi bağlamında diyelim hocam. Geniş bir avlu içinde yer alan camiye kuzeydeki revaklı bölümden geçilerek ulaşılır. İç mekan çok sayıda pencereyle aydınlatılmış, mermer mihrap, minber ve vaaz kürsüsü altın yaldızlı süslemelerle zenginleştirilmiştir. Kadınlar mahfili geniş bir alan kaplamakta, ahşap sütunlar üzerinde balkonumsu bir çıkma içinde düzenlenmektedir. Yapının iç ve dış süslemelerinde yoğun bir bezeme anlayışı hakimdir. Pandantiflerde, kubbede ve pencere çevrelerinde bitkisel ve geometrik motifler görülür. Kubbe, ayet yazılı merkezi bir madalyon etrafında dilimlere ayrılmıştır. Kesme taştan yapılmış iki minare, döneminin nadir örneklerinden olan sakıflı şerefeleriyle dikkat çekse de, son onarımlarda bu özgünlük kısmen kaybolmuştur. Rokoko üslubundaki sebil, klasik çeşme ve büyük hamamla birlikte Kasımpaşa Camii Kebir Camii Külliyesi, geçirdiği dönüşümlere rağmen semtin tarihi belleğinde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Şimdi hocam caminin üst kat pencerelerinin önlerine konuşlandırılmış, ahşap üzerine uygulanmış hat eserlerini konuşalım dilerseniz. Burada simetrik olarak yerleştirilmiş levhalar var ve imzaları da görüyoruz. Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey ve Nuri ketebeli yazılar bunlar. İsterseniz hemen şuradaki tevekkeltü alallah ibaresinden başlayalım. Hoş bir istif, talik istif. Evet, celi talik bir istif karşımıza çıkıyor. Ama istif dedik bakın. Yani biz celi sülüs istif sözüne alışkınız. Bunu söylüyoruz. Çünkü sülüs ve celi sülüs istife çok yakışan, kolay istif yapılabilen bir hat nevidir. Evet. Ama talik dediğiniz zaman bunda istif yapabilmek kolay değildir. Çok da tercih edilmez. Genelde satır şeklinde yazılır. Ama burada keşideler o kadar güzel denk gelmiş ki burada efendim Mustafa İzzet Efendi merhum güzel bir Evet. istif gerçekleştirmiş hocam.
En yukarıya da hocam lafzatullah'ı koymak mühimdir tabii. Evet, biz bunu tercih ediyoruz. Yani eğer bir metinde Allah lafzı geçiyorsa olabildiğince satır üstüne almayı, eğer bu bir Beyzi, Armudi falan böyle bir eğer istifse yine olabildiğince onu yukarıda tutmaya çalışıyoruz ki Evet. lafzatullah istifin bile altında bulunmasın. En sonda da hocam Hattat'ın imzası. Haki Payi Evliya Seyyid İzzet Mustafa. Hem kafiyeli hem de bir ketebe kaydı. Evet. Evliyanın ayağının tozu olan Seyyid İzzet Mustafa diye imza atmış. Çok hoş bir ibare gerçekten. Son olarak hocam bu yazı o kadar çok beğenilmiş ki farklı hattatlar tarafından da uygulanmış. Mesela Hulusi Efendi'nin, Hulusi Yazgan'ın da bu şekilde yazdığı bir bu ibareyi bu şekilde yazdığı bir levhasının olduğunu biliyoruz. Buradan hocam minberin hemen yanındaki levhaya geçelim isterseniz. Onda bir ketebe yok. Yazı evet. niteliği açısından yüksek bir sanat eseri olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Fakat minberle arasında bir ilinti olması sebebiyle mühim bir levha. Evet, muhtemelen yerleştirilirken de o nedenle burası tercih edilmiş olmalı. Cuma hutbelerinde her hocamızın muhakkak hutbe içerisinde söylemiş olduğu Ali İmran 19'da geçen bir ibare. Ayetin tamamı değil tabii ki. Ama innet dine indallahi İslam. Muhakkak ki Allah katında tek din İslam'dır anlamına gelen ayet-i kerime. Biz bunları muhakkak hutbede okuyoruz Evet. bu ayet-i kerimeyi. Şimdi hocam mihrap cephesine doğru yöneldiğimizde sağda ve solda iki levha var. Birbirlerinin tamamlayıcısı mahiyetinde diye düşünebiliriz aslında bunları. İkisi de 1309 Hicri tarihine tarihleniyor. Nuri ketebesini görüyoruz. Yine yazı niteliği açısından birinci sınıf bir yazı olmamakla birlikte bir sanat kaygısı da güdülmüş hiç Evet. şüphesiz. Bu yazıların içeriğine değinecek olursak hocam. Değerli hocam, mihrap cephesine döndüğümüz zaman kıbleye doğru burada sizin buyurduğunuz iki levha ile karşılaşıyoruz. Ebatları bile birbiriyle aynı. Burada ilki Enbiya suresinden bir ayet-i kerime. Ey Resulüm, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayet-i kerimesidir ki buna çok vaazlarda duymaya alışkınız. Hepimizin bildiği, hatta bütün Müslümanların muhakkak bilmiş olduğu çok meşhur bir ayet-i kerimedir. Diğeri ise bir ibare. Levlâke lemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın eflakı yaratmazdım, alemleri yaratmazdım anlamına gelen çok meşhur bir ibaredir. Peygamber Efendimiz'e hitaben söylenmiş bir ibaredir. Allah Resulü'nün kainatın yaratılmasına vesile olmasını ifade eden bir Evet. sözdür yani. İkisinin de Hazreti Peygamber hakkında olması dikkat çekici bir detay. İkisini buraya koymaları tesadüf olmasa gerek. Evet. O yüzden son söylediğiniz ibarenin de hocam mutasavvıflar tarafından çokça tutulduğunu ve üzerine çok durulduğunu da biliyoruz. Ayrıca hocam iki yazının da hilyelerde, hilye-i şerifelerde Hazreti Peygamber'in fiziki özelliklerini tavsif eden o hat levhalarında göbek ve etek dediğimiz iki kısmın arasında çok Evet. görmeye alıştık. Özellikle sağdaki çok karşımıza çıkıyor. Soldaki levlake levlak ibaresi de ara sıra karşımıza çıkıyor hilyelerde. Şimdi hocam Faiz kürsüsüne doğru baktığımızda sağlı ve sollu iki çok güzel levha var. İkisi de Bursa Ulu Camii'nden seyircilerimiz aşinadır bu isme. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin tilmizi ki ketebe kaydında da onu okuyacağız şimdi. Bunu özellikle belirtmiş. Şefik Bey'in imzasını taşıyan biri Celi Sülüs'le yazılmış, diğeri Celi Divani ile yazılmış ve ahşap üzerine uygulanmış yazılar var. Evet. Muhterem hocam, öncelikle Celi Sülüs'ten başlayalım. Gerçekten dengesiyle, istifiyle göz dolduran muhteşem bir yazıyla karşı karşıyayız. Yani buradaki ibare şöyle diyor. Er-Rahimune yerhamuhumur Rahman. Merhametli olan kimselere Rahman olan Allah da merhamet eder. Bu Rahman isminin seçilmesi özellikle kasıtlı olmalı. Çünkü Allah'ın dünya içerisinde, dünya hayatındaki yarattığı bütün Müslüman, kafir, insan, hayvan hepsine merhametli olmasını ifade eden esmasıdır. İrhamu men fil ard. Siz yerdekilere merhametli olun ki yerhamkum fis sema. Sizlere de göktekiler merhamet etsin. Yani tabi burada esasen tabii ki merhamet sahibi Allah'tır ama affedilmeyi, yani günahı sevabı yazan melekler kastediliyor olmalı burada da bu metinde. Yani siz yerdekilere merhametli olun ki göktekiler de size merhametli olsun anlamına gelen bir ibare. Sondaki kelime galiba yazı levhanın ebadına yetişmemiş olacak ki daha küçük bir şekilde yazılmış değil mi? Evet hocam, aslında ben onu biraz hayranlıkla seyrettim. O detaya girmeniz çok hoş oldu. Yani istifteki ustalığı gösteriyor aslında. Oraya da keşideli bir sinle birlikte sema kelimesini, es-sema kelimesini öyle güzel yerleştirmiş ki Şefik Bey hakikaten dedim ya istifiyle göz dolduran çok güzel bir Celi Sülüs levha.
Son olarak hocam yazının altındaki ketebe kaydını da okuyalım. Şöyle yazıyor. Ketebehu es-Seyyid Muhammed Şefik min tilmizi el-Hac Mustafa İzzet el-Maruf bi reisül ulema. Yani bunu Muhammed Şefik yazdı ve onun hocası kimin tilmizi olduğunu, öğrencisi olduğunu söylüyor. Mustafa İzzet Efendi. Bu sözünü ettiğimiz Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve reisül ulema olarak bilinen anlamına gelen ibareyi de eklemiş. Hocam yani bazen imzaların da bunun gibi levhanın kompozisyonuna ayak uydurduğu söz konusu. Bazen çok kısa atabiliyorlar istifli, bazen bunun Evet. gibi uzun da yazabiliyorlar. Bunu kompozisyonu etkisi bakımından baktığımızda Evet, görüyorsunuz. Tabii birbirine çok tenasüplü bir halde. Aslında ben de şuna da değinmemiz lazım hocam. Buradaki tevkii yazısıyla yazılmış. Yani biz mesela sülüsü konuştuk, celi sülüsü konuştuk. Şimdi birazdan celi divaniyi konuşacağız. Yani çok konuştuğumuz yazılar var. Bir de hiç neredeyse değinmediğimiz bir yazı nevidir bu. Bizim tevkii dediğimiz imzalarda kullanılan bir yazı cinsidir bu. Bunu da bir satır istif şeklinde yazmış ve yazıyla çok tenasüplü, uyumlu bir şekilde Evet, olmuş. evet hocam. Şimdi hocam son olarak bu tahassentu duası diyebiliriz. Divani ile yazmış. Yine çok az karşılaştığımız bir yazı cinsi diyelim. Daha çok böyle fermanlarda karşımıza çıkar. Evet. Böyle satırın sonuna doğru yukarıya doğru harfler gider. Uzaktan baktığınızda bir böyle figüratif bir şey, yani bir kayık, bir gemi sembolizmi sanki bize gösterilir bu yazıda. Ve etrafı da hocam böyle çiçek buketleriyle tezyin edilmiş. Çok hoş bir levha. Bunu hocam değil mi? Bursaoğlu Camii'de zaten uzun uzadıya Camii'de konuşmuştuk. devasa bir halini görmüştük. Evet. Bunu konuşmuştuk. O siyah zemin üzerine zerendut şekilde yazılmış idi. Burada da ahşap üzerine kabartma şeklinde görüyoruz. Böyle bir şekilde karşımıza çıkmış. Yani altın ile kaplanmış yazı. Efendim bu Tahassantu duası çok meşhur. Yani herhangi bir kaynakta izleyicilerimizin bulabileceği bir duadır. Hatta bunun faziletiyle ilgili de bazı şeyler, kayıtlar geçer. İşte Evet. günde şu kadar okunursa şöyle faydası olur gibi. Burada Yüce Rabbimize sığınmayı ve sığınmanın hemen akabinde de Allah'ı ona ait özelliklerle tesbih etmeyi içeren bir duadır bu. Tahassantu bizil mülki vel melekut. İşte mülkün ve melekut aleminin sahibi olan Allah'a sığındım diye başlayan ve sonra Subhane diye birçok Subhane ile başlayan ibarelerle Allah'ı metheden, tesbih eden bir güzel bir duadır. Hocam yazının sonunda gene Hattat'ın imzası karşımıza çıkıyor. Mehmet Şefik yine çok güzel bir şekilde istiflemiş. Altında da 1285 tarihini görüyoruz hicri olarak. Kazasker ve Şefik Bey'in yazdığı levhalarda 84 ve 85 tarihleri var. Miladi olarak 1867-68, yani Sultan Abdülaziz'in bu camiyi baştan yaptırdığı yıllara tekabül ediyor. Camiyi yaptırırken bu levhaları da buraya bağışlamış olmalı. Buradan hocam caminin kadınlar mahfili olarak kullanılan yönü, yani kıblenin sol tarafında kalan bölmesine geçtiğimizde kapı üzerine büyük bir levhanın konulduğuna şahit oluyoruz. Celi Sülüs yazı var burada. Edirnevi Mehmet Emin Efendi'nin yazısı bu. Neler yazdığını sizden alalım. Evet değerli hocam. Gerçekten oldukça büyük. Yani neredeyse Ulu Cami klasmanında bir yazı büyüklük bakımından. Yani burada Eğisni ya Hazreti Mevlana yazıyor. Eğisni bana yetiş, bana yardım et gibi bir anlamı var. Ya Hazreti Mevlana, orası zaten çok rahat anlaşılıyor. Kaddesallahu tebareke ve teala sirrahul aziz. İşte Allah tebareke ve teala onun sırrını takdis eylesin gibi böyle bir biliyorsunuz Allah dostlarının, Evliyaullah'ın isimlerinin hemen akabine koyulan bu bilinmiş bir ibaredir zaten. Çokça kullanılıyor bu ibare. Sonra da buyurduğunuz ketebe kaydı var. Ketebe kaydında da hocam Sevvedehu Mehmet Emin Hace-i Divan-ı Hümayun diye kendi Divan-ı Hümayun'da hoca olduğunu zikretmiş Edirnevi Mehmet Emin Efendi. 18. asrın büyük hattatlarından birisidir kendisi. Buradan hocam caminin son cemaat mahfilinde de yine bir sülüs, çok ilginç, yani bir sürü harfin keşideli olarak üst üste yazıldığı bir ayet-i kerime levhası var değil mi? Evet, eliflerin de adeta böyle bir gemi yelkeni gibi koyulmuş olduğunu görüyoruz. İnnel hasenati yuzhibnes seyyiat ayet kerimesini görüyoruz. Efendim Hud suresi içerisindeki bir ayet kerimedir. Bu ayet kerimede Allah bir müjde veriyor bizlere. Muhakkak iyilikler kötülükleri giderir, siler anlamına gelen bir ayet kerimedir. Evet. Biraz tekke levhası formuna benziyor O hocam. formda Ketebehu Muhammed Nuri'yi de görüyoruz. Muhammed Evet. Nuri ismindeki bir hattatımız yazmış.